Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda bir fazla motorlarda, pervanelerde, soğutma fanlarında kullanılan daimi kondansatör sağlamlık kontrolü nasıl yapılır, hangisi sağlam, hangisi bozuk olduğunu sizlere ölçü aletimizi ölçerek detaylı bir şekilde bilgilerimizi aktaracağız. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Ölçü aletimizi öncelikle kondansatör konumunu alıyoruz. Ölçü aletimizin kondansatör ölçüm konumu burasıdır. Kadememizi buraya alıyoruz. Şu şekilde kondansatör ölçüm kısmına geliyor. Işığımızı açalım. Kondansatör kademesine geldiğimiz zaman bakın şurada NF yazmaktadır. Bu ise yani mikrofarad cinsinden bizim birimimizi ölçecek olan kademedir. Şimdi kondansatörlerimizi tek tek ölçelim. Kondansatörlerimizi sırasıyla ölçüyoruz. Bizim burada baktığımız zaman kondansatörün üzerinde 15 mikrofarad artı eksi %5 diyor. Yani 15'in %5 eksisi de olabilir, %5 artısı da olabilir. 400 voltluk bir daimi kondansatör. Bizim şimdi burada ölçtüğümüz zaman eğer sağlam ise 15 mikrofaradı göreceğiz. Proplarımızı kondansatörün iki tane ucuna temas ediyoruz. Buradaki uçlarda daimi kondansatörlerde artı ve eksi uçları yoktur. Yani istediğiniz gibi ölçüm yapabilir, istediğiniz gibi herhangi bir ucunu rastgele bağlayabilirsiniz. Ama elektronik devrelerdeki kondansatörlerde ise eksi ucu zaten şu yan kısmında çizgili olarak göstermektedir. Daimi kondansatörlerde ve start kondansatörlerinde artı ve eksi yoktur. Şöyle temas ediyoruz elimizde. Bazen elimizle temas ettiğimizde mikrofarad değerinde bir sapmalar oluşabiliyor. Şu an yine ışığımızı tekrardan açalım. Açtık. Şöyle değdiriyoruz. 12.45 değerinde bir mikrofarad görüyoruz. Yani bizim kondansatörümüz normalde 15 mikrofarad. Biz ama 12.5 değerdeki bir değer görüyoruz. 12.5 mikrofarad değerinde. Bu aslında şu anda limitine yaklaşmış olan bir kondansatör. Biraz daha düşerse atıyorum 11.5 mikrofarada düşerse bu kondansatörü artık kullanmamamız gerekiyor. Bizim motorun sargısına zarar verebilir. Bunda işte bu kondansatörümüz artık değiştirirse uygun olacaktır anlamını ifade ediyor. Daimi kondansatörlerde CBB 60 kodu mevcuttur normalde. 45 mikrofaradlık 250 voltluk kondansatörümüz. Şimdi bir de bunu ölçelim. Uçlarımızı şöyle yine tekrar temas ediyoruz. Proplarımıza değdiriyoruz. Ölçü aletimiz ışığı hemen söndüğünden tekrar açıyoruz. 45 mikrofaradlık bir kondansatördü. Görmüş olduğunuz gibi 44.7 mikrofarad değeri çıkıyor. Yani bu kondansatör sağlam anlamına geliyor. Bir öncekinde artık limitine ulaşmış kondansatördü. Bu ise sağlam kondansatör anlamına gelmektedir. Bu kondansatörümüz sağlam. Daha sonra bakın 16 mikrofaradlık kondansatörümüz mevcut. Her kondansatörde artı eksi %5 tolerans sağlanır. Bunu her zaman yazarlar. Şimdi bir de bunu ölçelim. 16 mikrofarattı. 3.23 mikrofarad ölçüyoruz. Bakın şu anda ışığımızı tekrar açalım. Kondansatörün değeri 16 mikrofarad. Biz ne ölçüyoruz? 3.22 mikrofarad. Yani bu kondansatör bozuk arkadaşlar. 3 mikrofarad olmuş. Bu kondansatörü motora bağladığımız zaman motoru yakacaktır. Yani yardımcı sargısı yanacaktır. O yüzden bunu direktman değiştiriyoruz. Siz eğer bir fazla motorunuzu sürekli düzenli olarak kullanıyorsunuz, periyodik olarak daimi kondansatörü ölçmenize fayda vardır. Misal 3 ayda bir, 6 ayda bir kontrol etmenize fayda vardır. Sonuncu ise bu kamera tam net belli olmayabilir, biraz silik yazıyor. CBB 60 18 mikrofaradlık kondansatörümüz. Artı eksi %5 toleransı mevcuttur. Şimdi ölçelim bakalım 18 mikrofaradı var mı? Işığı açalım. Açtık. Bakıyoruz. 17.95 yani 18 mikrofarada yakın bir değerdeki kondansatörümüz. Ne anlama geliyor? Bu kondansatör sağlam, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizlere 4 tane farklı kondansatör ölçtüm. 2 tanesi sağlam kondansatördü. Bir tanesi
değerinin altında düşmeye başlamış. Yani artık beni değiştir. Değiştirmezsem motorun yarım sargısını yakacağım anlamına getiren bir kondansatör. Diğeri ise 16 mikrofarad değeri. Yanlış söylemiyorum, evet 16 mikrofarad değeri. Bu kondansatör ise 3 mikrofarad olmuş. Bu ise artık bozulmuş bir kondansatör. Bu kondansatör böyle zaten enerji verdiğiniz zaman motora, motorun zaten yarım sargısını yakacaktır. Bir fazla motorlarda öncelikle zaten genellikle kondansatörün değeri düştüğünden dolayı yardımcı sargı yanmaktadır. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.